çok gavruk insan var. İsveç'te 5 kişiden birisi Arap, Kürt. Bayağı Kürt gördüm yani. Mesela iki kişi dolaşıyor ya. Genelde ya gülümsüyorlar ya böyle şakalaşıyorlar. Gergin insan neredeyse hiç görmedim. Yani mesela şu arkamda bir arkadaş grubu geçiyor bak. 4 kişi. Biri zenci. Birisi Iraklı gibi. Kürt. İkisi Kürt. Biri zenci. Bir tanesi de İsveçli. Sarışın. Böyle bir arkadaş grubu ve bunlar gerçekten arkadaş grubu ve birlikte takılıyorlar. Mesela burada bir yabancı olsan çok yabancılık hissetmezsin. Çünkü zaten bu toplum yabancılarla birlikte bir toplum olmaya alışmış. İsveçlilerle göz göze geldiğimde ya gülümsediler ya tekrar baktılar tanıyor muyum diye. Ya böyle insanca bir şey vardı yani. Bir güven hissi vardı. Yabanilik yoktu. Yani bu Stockholm dedikleri yer minik minik bir sürü adadan oluşuyor. Küçük adalar birleşmiş. Köprüler, deniz, böyle karman çorman bir yer. Ama biraz gidince alışıyorsun. Hangi ada nerede? Belli başlı adaları öğrenince. Bak mesela burada bir ada. Bu adada saray gibi bir şey var. Sonra burada başka bir ada var. Geldiğimiz yer. Büyük ada. Yani büyük bir ada. Sonra zaten şu an köprünün üstündeyiz. Şurada başka bir ada var. Old Town adası. Herkes temiz giyimli, besili. Sağlıklı böyle. Gösterişli de değil yani. Gösterişi sevmiyorlar. Ve şişko da değil ha. Obez değil yani. Herkes böyle refah içinde. Refah. Refah. Yani anlıyor musun? Her yer refah. Ve güzellik ve pahalı binalar. Bak şu karşıdaki bina. Pembe gibi olan. Başbakan orada çalışıyor. Yani ne binası oluyor? Yani başbakan orada çalışıyor. Ve şu sağda da beyaz bir bina var. Bak bunun sağ tarafında. O beyaz binada da oturuyor. Evinden buraya çalışmaya geliyor. İsveç, Stockholm emekli hayatı gibi bence. Çok refah, çok huzur ama çok sıkıcı gibi geldi bana. Yüzyıllar boyu inşa etmişler. İnşa etmişler ve kimse yıkmamış ve refahlandıkça refahlanmışlar. İnşa her yer detay. Her yer inşa. Her yer yani. Baksana. Bak şu gözünün gördüğü yere kadar. Ve gözünün görmediği yerler. Kafayı yiyeceğim. Bak şu tarafa bakıyoruz. Şuraya bakıyoruz. Hayvan gibi gözün gördüğü yere kadar. Şuraya bakıyoruz. Hayvan gibi saray, maray. Şuraya bakıyoruz. Şuraya bakıyoruz. Şuraya bakıyoruz. Bak gözün aldığı her yer. Her yer her şey. Boynum ağrıdı. Çinli bir streamer. En azından canlı yayın yaptığı için kazanıyor. Hani orada birileri falan yayın açsa, bir şey yapsa yine kazanıyor. Sen ne yapıyorsun? Ben de çalışıyorum. Da biraz sıkıcı sadece. Müşteri yok ya dışarıda. Burası sıkıcı bir ülke mi? Direkt damardan girdin ya. Yani. Evet ya, sıkıcı bir ülke. Gençler için öyle, biliyor musun? Yani şöyle, artısı da var, eksisi de var. Çünkü okula gittiğinde sana güzel bir para veriyorlar. Paten kiralıyorsun bir haftalık, kayak malzemeleri kiralıyorsun. Hepsi bedava. Bunlar Vay çok be. güzel şeyler. Evet. Ama gece yani akşam oldu mu hayat bitiyor yani. Bir süre sonra şey oluyor mu? Hep aynı insanları görüyormuşsun gibi oluyor mu? Gibi değil öyle. Öyle mi? 10 milyon olan ülke yani. İstanbul'dan daha az nüfus var yani. Ve büyük bir ülke. Yani çok da büyük değil ama büyük. Sen ne yapacaksın şimdi? Ben normalde niye buradayım bilmiyorum. Ben marangozluk okudum, hemşirelik bitirdim. Sen burada mı doğdun? Yo, Kazakistan'da doğdum ben. Sen ne yapıyorsun bu ülkeye? Ya ben Estonya'da yaşıyorum. Estonya. 5 senedir. Güzel. Sonra Estonya'da şey oldum. İşten çıktım.
Bıktım çünkü orada yaşamaktan. Ha. Böyle, buraya biraz benziyor bence depresif olarak yani. Çilek mi sana veriyorum? Zeynep'ti değil mi? Evet. Senin ismin neydi? Bahadır. Bahadır, memnun oldum. Bahadır. Abimin en yakın arkadaşının ismi. İstediğin kadar al. Bir tane alayım. Al bir tane, tane ne ya? alayım, Bir bir tane tane, alayım, 3-4 tamam. tane al. Elim 3-4 dolu. tane. Kaça kadar çalışıyorsun 1'e kadar gece 1. sen? Oo, bayağı geçmiş. Dümdüz öldük ya. Sana bağırdılar. Ne dediler? Benim patron o. Ha. Patron demişim, iş arkadaşım. Tamam. Sıkıntı yok. Ya bu ülkede çöp bulamazsınız arkadaşlar. Yere çöp atınca Sen hemen cezası moda var. girdin. Yayıncılık böyle bir şeyi var sende. Ben de herkes söylüyor. Ben gamer'ım yani. Ben oyun Öyle mi? oynuyorum. Aynen. Ne oynuyorsun? CS, Valorant, Ha, ben de CS Rust, oynuyorum. CS2 şey ya. Ben Kaç bir de, senin şeyin? Premier oynuyor musun? Kaç senedir buradasın bu arada? 2017 1 Ocak'ta geldim ben. Türkiye'den mi şeyden mi? Yo ben hiç Türkiye'de yaşamadım. Kazakistan'dan. Kazakistan'dan. Ama sen şeysin, Kayserilisin, Kazak değilsin. Yok değilim. Ama pasaportun Kazak mı? Spor kazanıyor. Ya bir sene değil de 8 ay falan Edirne'de kaldım. Sırf Avrupa şeyim çıkana kadar, vizem çıkana kadar. Çünkü çok Türkiye'yi biliyormuş gibi konuşuyorsun da Biliyorum halbuki tabii çok ki. az Benim yaşam. bilmeme gerek yok. Ben her gün haberleri takip ediyorum. Al ye. Daha da ye. Ver çöplerini. Sen kaç yaşındasın? Stockholm, ben 30-40. 40 mı? 30 Yalan mu? söyleyecektim, Şimdi. başta 35 falan diyecektim de. Jag väntar på en kurs som ska komma. İyiyim ya Farah. Vad är det du gör? Reklam? Jag jobbar här. Han var från mitt hemlandet. Så han vill filma. Vad kul! Så, Dün ben kulübe gittim. Kristall'e mi gittin? Nereye Opera bilmem ne, Senin kafe ben mi ne? ağzına tüküreyim. Küçük biraya 9 euro verdim. Kaç tane içtim bile. Dedim bir kere geldik. Sana bir şey söyleyeyim mi? Çok yanlış zamanda karşılaşmışız. Bana söyle, ben bilseydim yani gerçekten Benim hem var en olduğumu ucuz, bilseydin. ben varlığından haberim olsa çok ucuz yerlere götürürdüm gerçekten. İsveç'ten yoruldum. Sanki 15 sene İsveç'te yaşamışım gibi bir his geldi ve şu an İsveç'ten yoruldum yani. İsveç'ten yeter artık.